Hemen konuya girelim. Bugün karşımızda sıradan bir edebi eser yok. Çökmekte olan bir zihnin adeta tıbbi bir otopsisini yapacağız. Suç ve Ceza'nın insan psikolojisinin o en karanlık köşelerine sızan dünyasına yakından bakacağımız bu incelemeye hiç vakit kaybetmeden dalalım. Sadece bir dönemi değil, insanlık tarihinin en büyük ahlaki çatışmalarından birini masaya yatırıyoruz. İşte her şey bu tüyler ürpertici soruyla başlıyor. Ben bir bit miyim, yoksa insan mı? Düşünsenize, ana karakterimizi deliliğin o incecik çizgisine sürükleyen, bireysel ahlakla toplumsal adalet arasındaki o korkunç savaşı başlatan saplantı tam olarak bu cümlenin içinde saklı. Konuşacağımız kaynak metin tabii ki Fyodor Dostoyevski'nin 1866 tarihli başyapıtı Suç ve Ceza. Aslında bu eser, 19. yüzyıl Rus gerçekçiliğinin o çarpıcı dokusuyla yoksulluk, vicdan ve adaletsizlik gibi kavramları adeta yüzümüze çarpıyor. Yazarın okuyucuyla kurduğu bağ öyle güçlü ki, sayfaları çevirirken edebi bir teknikten çok hayatın tam içinden süzülüp gelen o gerçeği hissediyorsunuz. Peki bu hastalığın ilk belirtisi neydi? Birinci belirtimiz, yazarın kendi travması. Gelin bu karanlık hikayeyi tetikleyen o gerçek hayat kabusuna bir bakalım. Şimdi 1849'a gidiyoruz. Dostoyevski'nin gençlik yıllarındaki o ütopik sosyalist idealleri Sibirya sürgününde tam anlamıyla paramparça oluyor. Yaşadığı o dehşet verici sahte idam anını ve ardından gelen zorlu çalışma kampı yıllarını bir hayal edin. İşte yazar orada toplumun en dışlanmış kesimiyle, yani asıl kara halk ile tanışıyor. Bu sürgün yılları ve dönemin o hararetli siyasi tartışmaları eserin derin ve insancıl odak noktasını doğuruyor diyebiliriz. İnsanın çektiği acılara yönelttiği o şefkatli bakış romanın trajik atmosferine tamamen sinmiş durumda. İkinci belirtimize geçelim. İki farklı Petersburg. Bu noktada şehrin kendisi adeta boğucu bir düşman gibi karşımıza çıkıyor. Bir yanda anıtları ve devasa parklarıyla saraylarını o göz kamaştıran Petersburg'u, diğer yanda ise kireç tozu, meyhane kokuları ve ezici yoksullukla boğuşan gecekondu Petersburg'u. Bu inanılmaz eşitsizlik, özellikle de 1861 köylü reformunun yarattığı toplumsal değişimlerle birleşince, çaresiz bir üniversite öğrencisini psikolojik bir çöküşe itiyor. Raskolnikov'u çevreleyen o boğucu sıcak sadece sıradan bir hava durumu değil, insanı suça iten, o sosyoekonomik uçurumu iliklerinize kadar hissettiren koca bir cehennem aslında. Gelelim olayın merkezindeki hipoteze, yani burjuva bireyciliğine. Raskolnikov'un kendi zihninde meşrulaştırdığı o korkunç felsefi gerekçenin temeline iniyoruz şimdi. Hani Pushkin ve Balzac gibi yazarların da eleştirdiği o bireyci ahlak var ya, işte Dostoyevski burada bunu çok daha derinleştiriyor. Raskolnikov'un o meşru makalesine göre insanlık o acımasız aritmetiğiyle ikiye ayrılıyor. Bir tarafta muhafazakar, sadece itaat eden sıradan insanlar, diğer taraftaysa yeni bir söz söylemek, toplumsal bir ilerleme kaydetmek uğruna kan dökme hakkını kendinde gören, kuralları yıkan o olağanüstü insanlar. Napolyon gibiler yani. Anlayacağınız bu teori 19. yüzyıl burjuva bireyciliğine atılmış gerçekten çok keskin bir tokat. Ve teori pratiğe dökülüyor. Deney aşamamız mantık cinayeti. Çünkü karşı karşıya olduğumuz şey basit bir hırsızlık değil, santim santim hesaplanmış, sapkın bir psikolojik deney. Raskolnikov, kendisinin de o olağanüstü insanlardan biri olup olmadığını test etmek için yaşlı, acımasız bir tefeciye hedef alıyor. Kendi icat ettiği o çarpık adaleti savunurken de şöyle diyor: "Ben sadece bir bit öldürdüm. Yararsız, iğrenç, zararlı bir bit. Yani asıl derdi parayı alıp kaçmak falan değil. Amacı toplumsal bir başkaldırı, kendi ahlaki yüceliğini ve o çarpık sosyal adalet matematiğini kendisine kanıtlamak." Fakat işler planlandığı gibi gitmiyor tabii. Sonuçlar bölümüne, yani o büyük ruhsal çöküşe hızla geçelim. Deney vahşice kontrolden çıkıyor. Gördüğünüz gibi asıl ceza mahkemeden falan gelmiyor, cinayetin hemen ardından zihninde anında başlıyor. Raskolnikov, her şeyi tamamen mantıksal ayrıntılarıyla hesapladığını sanırken, denkleme insan doğasını ve vicdanı katmayı unutmuştu. Önce topluma, hatta ailesine tamamen yabancılaştı, sonra o korkunç paranoya, delirium ve fiziksel hastalıklar başladı ve en sonunda egosu tamamen çöktü. Kendi zihninin o karanlık hücre hapsine mahkum oldu. Sorgu aşamasına geldik. Bir zihin savaşı. İşte tam bu noktada sahneye o dahi soruşturmacı Porfiri Petroviç çıkıyor. İnsan vicdanının en acımasız cellat olduğunu çok iyi bilen, gerçekten sıra dışı bir adam.
Porfiri'nin öyle basit maddi kanıtlara, parmak izlerine falan ihtiyacı yok. Ne diyor? Suçlu bana kendiliğinden gelecektir. O kadar emin ki, o iki uçlu psikolojiyi kullanarak Raskolnikov'un paramparça olmuş sinirlerini, o paranoyasını ve dayanılmaz suçluluk duygusunu bizzat ona karşı bir silah olarak kullanıyor. Adalet sisteminin o soğuk, katı kurallarından çok insan psikolojisinin labirentlerinde avını yavaş yavaş köşeye sıkıştırıyor. Ve işte o büyük aydınlanma, o büyük ruhsal kırılma anı. Raskolnikov birden dehşetle fark ediyor ki o çok inandığı burjuva bireyciliği koca bir yalandan ibaretmiş. Ben koca karıyımı öldürdüm, hayır kendimi öldürdüm diyerek aslında başkalarının kanı üzerinden atlayıp yeni bir dünya kurmak isterken baltayı kendi ruhuna indirdiğini anlıyor. Bu otopsiyi tamamlarken tedaviden de bahsetmemiz gerek değil mi? Panzehir, insancıl kurtuluş. Peki 19. yüzyılın o ruhsal hastalığının o kibrin panzehiri tam olarak nedir? Dostoyevski, döneminin o sığ üstün insan veya güç felsefesi fikirlerini resmen yerle bir ediyor burada. Bize gösterdiği asıl gerçek şu: gerçek ahlaki yücelik, başkaları üzerinde güç kurmakta, kuralları ezip geçmekte falan değildir. Asıl güç, ezilenlere, dışlananlara duyulan o saf empatidir. Ruhunuzu, vicdanınızı kaybetmeden o en boğucu yoksulluğa ve sosyal baskıya göğüs gerebilmektir. Ve bunu romanda kimin üzerinden anlıyoruz? Tabii ki Sonya. Eserin adeta kalbi, ahlaki pusulası, sosyal eşitsizliğin en dibine itilmiş, yoksulluk yüzünden en ağır bedelleri ödemiş ama yine de vicdanı sarsılmaz kalmış genç bir kadın. Raskolnikov'un içinden bir türlü çıkamadığı o ahlaki kövdüğüm ancak Sonya'nın o saf ve şefkatli yaklaşımıyla çözülüyor. Yani o vahşi suçun ruhsal bir dirilişe dönüşme ihtimali Raskolnikov'un Sonya sayesinde adım attığı o itiraf yolunda saklı. İncelememizin sonuna gelirken sizi şu çok ama çok kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Gerçek özgürlük başkaları üzerinde güç kurmakta mıdır, yoksa insanlığa duyduğumuz o ortak acı dolu bağda mı? Düşünsenize, Dostoyevski'nin vicdan, adalet ve eşitsizlik üzerine kurduğu bu sarsıcı hikaye bugün bile içimizde nasıl da yankılanıyor? Çünkü günün sonunda o koca toplumu aslında hepimiz kendi içimizde, kendi vicdanımızda taşıyoruz. Üzerine çokça düşüneceğimiz bu düşünceyle şimdilik veda edelim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.